Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım Barbie bebek elbise ve yelek yapımını ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kıyafetimi tanıtayım. Bakın bu şekilde yeleğimiz, elbisemiz bu şekilde bir takım olarak ördüm arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Yeleğinizi farklı kıyafetler üzerinde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerimizin yapımında ise elbise yapımında Tunç marka süper simli kullandım. Yine süper simli kullanacağım. Tunç marka kullanacağım. İsterseniz bu şekilde bonbon lüks, kartopu baby gibi ipleri elbise yapımında kullanabilirsiniz. İplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yelek yapımında ise Alize Diva ip kullandım. Yine Alize Diva iple öreceğim. Kullandığım tığım ise 2 numara 1.75 milim. 2 adet çıt çıt ihtiyacımız olacak. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorum yazmak istemiyorsanız bir tane emoji veya bir tane çiçek bırakırsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bebeğimizin elbisesini öreceğiz. İlk olarak etek bölümünü öreceğiz. Daha sonra üst bölümünü öreceğiz. Tunç marka ipimle öreceğim. Daha önce 26 numaralı Barbie bebek videomda bu ipimi kullanmıştım. Kalan ipimle de yine elbise öreceğim. İpimi değerlendireceğim. İpimizi bu şekilde öncelikle düğümlüyoruz. 24 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. 24 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadından ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincir kanadından ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğnelerimizi örelim. Evet, zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadına sık iğne ördüm. Sıramızda 23 tane sık iğnemiz bulunmakta. Birinci sıramızı tamamladım. Bir zincir çektim. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızdan sabit örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. İkinci sıramın sonuna geldim. Sıramızdaki sık iğne sayısı değişmedi. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. 7 tane tek tek sık iğne örüyorum. 7 tane tek tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. 7 tek bir çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 7 tek bir çift olarak sık iğnelerimizi örelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıramızda 7 tek bir çift ördük. Sıramızda 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 25 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramızda artırma yapmıyoruz. Sabit örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Evet, dördüncü sıramızda sabit ördük, artırma yapmadık, bir zincir çekiyorum, beşinci sırama geçiyorum. 9 tane tek tek sık iğne örelim. 9 tek ördüm, çift örüyorum, artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 9 tek bir çift olarak ilerleyelim. 9. sıramın sonuna geldim. Sıramızda 2 defa artırma yaptık. Sıramızın sonunda 27 tane sık iğnemiz oldu. Örgümüzü birleştiriyoruz. Sıramızın başında ilk ördüğümüz sık iğnemizin tepe boşundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sıramızda sabit örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. 6. sıramızdayız.
Evet arkadaşlar, 6. sıramın sonuna geldim. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir. 6. sıramızda sabit ördük. 19. sıramıza kadar bu şekilde sabit örelim. Eteğimizi bitirelim. Toplam bakın bir sıra ördüm. 13 sıra daha sabit öreceğim ve örgümü tamamlayacağım. Sizler etek uzunluğunu farklı istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Daha veya kısa yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, elbisemizin etek bölümünü yaptık. 14 sıra sabit sıkını örecektim. Ama yeterli olmadı. Kısa olduğu için 2 sıra daha fazla ördüm. Sizler de bebeğinize giydirip denemeden ipinizi kesmeyin. Kıyafetimizin üst bölümünü yapacağız. Bakın buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Sabitlediğim noktaya sıkın örüyorum. Zincirimizin diğer yönü arkadaşlar. Her bir zincir kanadına birer tane sıkın örelim. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Bu arada iplerimizi de örgülerimizin içerisine gizleyelim. Evet, zincirimin diğer yönüne yine sıkın ördüm arkadaşlar. Sıramızda 23 tane sık iğnemiz oldu. Birinci sıramızı tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıramızı öreceğiz. İkinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz, sabit örüyoruz, artırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. Sıramızdaki sık iğne sayısı değişmedi. 23 tane. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. 7 tane tek tek sık iğne örüyorum. 7 tane tek tek sık iğnemi ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 7 tek bir çift olarak ilerleyelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıramızda 7 tek bir çift ördük. 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 25 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramızda artırma yapmıyoruz. Sabit örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Sabit ördüm. Bir zincir çekiyorum. Beşinci sırama geçiyorum. Beşinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz. 6 tane tek tek örüyoruz. Altı tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 6 tek bir çift olarak ilerleyelim. Beşinci sıramızda 6 tek bir çift ördük. 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 28 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. 6. sırama geçiyorum. 6. sıramızda yine sık iğne örüyoruz. 10 tane tek tek örüyoruz. 10 tane tek tek sık iğnemi ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Artırma yaptım. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 10 tek bir çift olarak ilerleyelim. Sıramızı tamamlayalım. Yedinci sıramın sonuna geldim. Yedinci sıramızda 10 tek bir çift ördük. 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem oldu. Bir zincir çekiyorum. Yedinci sırama geçiyorum.
10 tane tek tek sık iğne örüyorum. 10 tane tek tek sık iğne ördüm. Tığım ipimi alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğu. Bakın buradaki noktaya atlıyorum. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna 4 tane aynı noktaya ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 4 tane ikili trabzan ördüm. Bir tane atlıyorum. Bir sonrası bakın buradaki noktaya bir sık iğne, ikinci sıradaki sık iğne, üçüncü sık iğne. Tek tek 3 tane sık iğne ördüm. İpimi aldım. Bir atlıyorum, bir ileri. Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir atlıyorum, bir ileri. Sık iğne. Kalan sık iğnelerimizi tek tek örmeye devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 7. sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. 8. sırama geçiyorum. Tekrar bakın burada 11 tane sık iğne örmüştük. 11 tane sık iğnemizi tek tek örelim. 11 tane sık iğne ördüm. İpimi aldım. 4 tane ikili trabzan örmüştük. İkili trabzanlarımızın her birinin tepe boşluğuna birer tane ikili trabzan örelim. Dört tane ikili trabzanımı ördüm. 3 tane orta kısımda sık iğne örmüştük. 3 tane sık iğnemizin tepe boşluğuna 3 tane sık iğne örelim. Tekrar bakın ikili trabzanlarımızın tepe boşluğuna geldik. 4 tane ikili trabzan örelim. Tek tek örelim. Evet, 4 tane tek tek ikili trabzanımı ördüm. Sık iğnelerimizin tepe boşluklarına birer tane sık iğne örelim. 8. sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Son sıramızı öreceğiz. Son sıramızda sık iğne öreceğiz. Sabit öreceğiz arkadaşlar. Her bir ilmeğimizin tepe boşluğuna birer tane sık iğne örelim. Evet arkadaşlar 9. sıramın sonuna geldim. Son sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Elbisemizin yapımı bitti. İpimi gizleyeceğim. Bakın her iki örgünün başladığı noktaya bir de buraya çıt çıtlarımızı dikelim. Bebeğimize kıyafetimizi giydirelim. Yeleğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bebeğimizin elbisesini yaptık. Çıt çıtlarını diktim. Bebeğime giydirdim. Gördüğünüz gibi bebeğimize çok yakıştı. Sabit ördüm sıradan 2 sıra daha fazla ördüm. Diğer ipimden daha ince olduğu için arkadaşlar sizler de etek boyunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Yeleğimizin yapımına geçiyoruz. Yeleğimizin yapımında Alize Diva ip kullanıyorum. Burada gördüğünüz yelikten birazcık daha kısa öreceğim arkadaşlar. 86 zincir üzerinden örmüştüm. Şu anda öreceğim yeleğimde 82 zincir üzerinden öreceğim. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. 82 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım arkadaşlar. Bakın bir tık büyük yapalım. Bakın bu şekilde.
82 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadına atlıyorum. Bakın buradaki zincir kanadına atlıyorum. Sıradaki zincirimin kanadına bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına bir tane sık iğne. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğnelerimizi örelim. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğne ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. Dönüyorum. İkinci sıramızda ikili trabzan örüyoruz. Sıkı örmeyelim arkadaşlar. Bakın ikili trabzanlarımızın bakın ilmeklerini uzun uzun yapalım. Hafif uzun yapalım. Bakın bu şekilde. Sıkı örmeyelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. İkinci sıramızda ikili trabzan ördüm, sabit ördüm. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Birinci sıramızda sık iğne örmüştük. İkinci sıramızda ikili trabzan ördük. Zincirlerimizi bir tık büyük yapmazsak örgümüzde kasma olur arkadaşlar. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. Üçüncü sıramızda yine ikili trabzan örüyoruz. Sabit örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İkili trabzan olarak ikinci sıramdayım. Toplam 5 sıra ikili trabzan örüyoruz. 5 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5 sıra ikili trabzan ördüm. Sıra sonunda bir zincir çekip ipimi kestim. Tekrar baştan anlatayım. İlk sıramızda bir sıra sık iğne örmüştük. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ikili trabzan ördüm. Bakın bitiş ipimiz burada. Buradan 31. ikili trabzanın tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. Tekrar diğer uçtan buradan sayıp 31. trabzanımın tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. Sizler isterseniz ip takabilirsiniz. Orta kısımda 18 tane trabzan tepe boşluğu var arkadaşlar. Bakın işaretleyicimizden bir sonrası buraya ipimi sabitliyorum. Sabitledim, bir zincir çekiyorum, ipimi sabitlediğim noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki trabzanın tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. Bu arada başlangıç ipimizi örgümüzün içerisinde örelim arkadaşlar. Buradan bakın işaretleyicimin hemen dibindeki noktaya kadar tek tek sık iğne örelim. Evet, işaretleyicimin bulunduğu noktaya geldim. Bakın bir öncesine kadar sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Örgümüzü fazla sıkı yapmayalım. Normal örelim. Tekrar döndüm, sık iğne örüyorum. Tek tek örelim, sabit örelim. Evet, sık iğnemi başladığım noktaya geldim. Son sık iğnemi ördüm, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu şekilde sık iğne örüyoruz arkadaşlar, sabit örüyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buradaki trabzanımızın kenar kısmında buradaki uzunluğa ulaşana kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, 39 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İpimizi uzun keselim. Dikişte kullanacağız. Bakın bu şekilde ölçüyorum.
Eşit şekilde. Buradaki işaretleyicimi çıkartıyorum. Bakın 7. trabzanımın tepe boşluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. trabzanımın tepe boşluğundan işaretleyicimi taktım. Tam karşı noktası bakın. Buradan çengeli iğnemle birleştirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Yine 7. trabzanımızın tepe boşluğundan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde işaretleyicimi taktım. İpimi iğneme takıyorum. Bakın arkadaşlar, buradan dikişimizi yapacağız. Kenarlardan bakın bu şekilde dikişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada kol boşluğu bıraktık. Kol boşluğunu dikmiyoruz. Evet, dikişimi tamamladım bu tarafını arkadaşlar. Bakın buradan iplerimizi dikişlerimizin arasından çekelim. Dikişimizi bu şekilde dikiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin iç kısmından dikişlerimi yaptım. Bakın kol boşluğu bıraktım. Dış yönü de bu şekilde. Dış tarafından başlıyoruz. Tüm çevresini sık iğne olarak tığlama yapıyoruz. Herhangi bir noktadan bakın buradan ipimi sabitledim, bir zincir çekiyorum. Sabitlediğim noktaya sık iğne örüyorum. Bakın bu şekilde herhangi bir noktadan arkadaşlar akışına uygun şekilde olsun. Sıkmadan örelim. Örgümüzün esnekliğinde olsun. Köşeye kadar bu şekilde örüyorum. Köşeye geldim. Köşede aynı noktaya 2 tane örüyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Dönüyorum. Bakın bu yöne dönüyorum. İplerimizi örgümüzün içerisinde gizleyelim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kastırmadan örmeye devam edelim. Bakın buradan ilerleyelim. Buradaki köşede yine çift örelim sık iğnemizi. Kenar tığlamalarımızı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bebeğimizin elbise ve yelek yapımını ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalıştım.
Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.